Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi'nin alt modeli olan Pocophone F1 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran kırık, darbe almış durumda. Buralar hepsi kırık durumda. Evet maşallah müşterinin çocuğu da çok tatlı. Allah bağışlasın. Gördüğünüz gibi işlemcisi de gayet güzel bir telefon. Çünkü hızlı açıldı. Cihaz ne kadar hızlı açılırsa işlemcisinin o kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Evet, cihaz performansı ve fiyatıyla baya bir isim yapmıştı. Gerçekten cihazın açılmasıyla işlemcisinin de güçlü olduğunu görmüş olduk. Arkadaşlar bu arada bir cihaz ne kadar hızlı açılırsa işlemcisinin o kadar iyi olduğunu göstermiş oluyor. Bu konuda bilginiz olsun. Evet, pena ile arka kapağını açıyoruz. Arkadaşlar arka kapağını açarken parmak okuyucu flexine çok dikkat etmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi parmak okuyucu flexi buraya kadar geliyor. Bilmeden direkt bunu çekersek bu flexi koparmış oluruz. Onun için buna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Arkadaşlar vida renklerine dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bu vida rengi farklı, bu farklı. Bunu koymalarının sebebi de bunlar mıknatıs tutmuyor. Kameranın fokusuna veya cihazın içindeki herhangi mıknatıs çeken bir madde varsa, mıknatıs varsa zarar vermemesi için Xiaomi'ler nedense farklı renk vidalar kullanıyor. Farklı özellikte siyahlar mıknatıs tutuyor. Bu siyahlar mıknatıs tutuyor ama o diğerleri tutmuyor. Evet, şebeke parçaları mevcut burada. Arkadaşlar bir cihaz tamir ederken, yani bir akıllı telefon tamir ederken her şeyden önce cihazdan akımı kesmek, yani bataryanın cihazın akımını kesmek, kısa devreyi önlemek için. Evet, bataryayı çıkartıyoruz.
Arkadaşlar bu konuda uzman olmayan kişilerin videolarımızı izleyerek bu tür ekran değişimleri veya telefon tamirlerini yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihaza ciddi zararlar verebilirler. Bu konuda bilginiz olsun. Özellikle Xiaomi modelinde kesinlikle uzman olmayan kişilerin böyle bir işlem yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok karşılaşıyoruz. Müşterilerimiz gönderiyor. Kendileri yapmaya çalışmış daha önce. Cihaz bazen hiç kullanılamaz hale de gelebiliyor. Bu arada termometre ile cihazın sıcaklığını ölçüyoruz. 65, 61 ile 62 arası. 59 ile 61 arası. Arkadaşlar telefonlarda ekran kırık olduğunda bu öpücük dediğimiz tutmuyor. Ekran dışında kırık olduğunda hava almış oluyor ve bu da tutmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ekranı çıkarmış olduk. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Xiaomi'lerin hemen hemen bütün modellerinde şu flexlerde böyle ok işareti var değil mi usta? Bu güzel bir şey yani en azından takılacağı zaman gösteriyor yani bu buranın yukarıda olması gerektiğini. Bu çok güzel bir şey. Huawei'de var. Huawei'de de var evet. Arkadaşlar yapışkanlı ekranlarda yapıştırma ekranlarda kenarların çok güzel temizlendiğine emin olmamız gerekiyor. Bu kenarların çok temiz bir şekilde temizlendiğine emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu kenarlarda küçük bir cam parçası veya yapışkan kalırsa yeni takacağımız ekranı anında kırabiliriz. Onun için özellikle yapışkan ekranlarda içinin ve kenarlarının çok temiz olduğuna emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yeni takmış olduğumuz ekranı taktığımız gibi küçük bir cam parçası veya küçük bir kurumuş yapışkan yeni taktığımız ekranı anında kırabilir. Bu konuda bilginiz olsun.
Evet, Xiaomi Pocophone F1 ekran değişimi yapıyoruz. Arkadaşlar yapışkanlı ekranlarda usta bir şey göstereyim bir dakika. Yapışkanlı ekranlarda şu diyotların üstünde mutlaka yanmaz bant olduğuna emin olun. Aksi takdirde bu diyotlar açıkta kalırsa metale çarpar ve kısa devre yapar. Bu konuda özellikle bilginiz olsun. Burada yanmaz bant olduğuna emin olun. Aksi takdirde buradaki metale temas eder ve kısa devreye neden olur. Şarj ışık gösteriyor. Şarj takıyorsun. Şarj ışığı biliyor musunuz? Arkadaşlar bu kenar yapışkanları sürdüğünüzde burada kamera olsun, sensörler olsun, şu şarj alma ışıkları olsun vesaire bunlara dikkat edin. Aksi takdirde bunun üstüne yapışkan kalırsa bu ışık müşteri tarafından ekranda görünmez. Evet, ekranın kendi üstündeki flex'te yapışkan olduğu için kasadakini kaldırmış olduk.
Evet, son olarak bataryayı takıyoruz. Parmak okuyucu flexini de takıyoruz. Ve daha sonra şebeke anteni dediğimiz parçayı komple takıyoruz yerine. Dediğim gibi arkadaşlar, vidaların renklerine ve olduğu yerlere dikkat edelim. Evet, son olarak garanti etiketimizi takıyoruz. Cihazın bizden sonra başka yerde açılıp açılmadığını bilmemiz için garanti süreci başlıyor çünkü bizde. Arkadaşlar, bu arada sık aldığımız sorulardan biri de bu iki yeri insanların hoparlör olarak görmesi. Özellikle iPhone'larda bu çok soruluyor bize. Bir tarafı çalışıyor, bir tarafı çalışmıyor diye. Bazı cihazlarda bunun bir tarafı hoparlördür, bir tarafı mikrofondur arkadaşlar. Yani zil sesi tek taraftan çıkabilir. Bu konuda bilginiz olsun. Çünkü çok öyle soru alıyoruz. Onun için dedim hatırlatalım. Ekranı temizleyelim. Evet, cihazı açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi GSM iletişimde Xiaomi Pocophone F1 Poco F1 dediğimiz modelin ekran değişimini yaptık. Maşallah, çocuk çok tatlı, Allah bağışlasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. Son olarak mengenelerimizi de takalım. Bu arada bu mengeneler herhangi bir zarar vermez. Gördüğünüz gibi arasında plastik var. Plastik olduğu için de cihaza herhangi bir zarar vermez. Sadece ekranın yapışkanının daha iyi kurumasını sağlar. Evet arkadaşlar, GSM iletişimde Xiaomi Pocophone Poco F1 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir.
İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.